Evet, bugün kimsenin bilmediği ve size bir dili kesinlikle çok hızlı bir şekilde öğreten bir taktikten bahsedeceğim. Ve bu videodan sonra acaba ben bunu neden daha önce hiç düşünemedim? Daha önce neden yapmadım diyeceksin. Hazırsan başlayalım. Peki ya şunu soruyorum sana. Bir filmi 10 kere izleyince, belki 15 kere, belki 20 kere izleyince bir yabancı dili akıcı bir şekilde öğrenebileceğine inanıyor musun? Hadi gel birlikte keşfedelim. Şimdi aynı videoyu, hatta video demeyelim. Ya video da olur, evet, taktiğimizde bu videoda geçerli. Herhangi bir videoda geçerli. Ancak benim burada bahsetmek istediğim şey birazcık daha dizi, film kategorilerindeki şeyler. Aynı filmi, örnek veriyorum 2 saatlik bir filmi 10 kere izlediğimde ben hangi seviyeye gelirim? Şimdi bunu sıfırdan başlayan birisi için belki çok bir şey söyleyemeyiz. Hani sıfırdan başlamış ve herhangi bir şey yok. Gerçekten sıfır. Yani ben ne demek onu bile bilmeyen birisi için. Ben kesin konuşamam ve bence kimse kesin konuşamaz. Yani hiçbir şey bilmediğinden bahsediyoruz. Hiçbir şey bilmeyen birisi sadece izleyerek, hiçbir şey çalışmadan öğrenemez. Ancak seviyesi A2 civarında olan bireyler için bence bu taktik tamamen işe yarıyor. Seviyen gerçekten A2 ise, belli başlı şeyleri biliyorsan, hani A2'nin tanımında zaten günlük sohbeti ilerletme, hava durumu söyleme, ne bileyim günlük konuşma, okula gitme, gelme, çok temel şeyler var. Bunları yapabilen birisiysen bu bahsedeceğim taktikle kesinlikle daha iyi bir seviyeye çıkabilirsin. Hem de yalnızca filmi 10 kere izleyerek. Bu taktiğin amacına gelirsek neden böyle bir şey yapıyoruz? Belki işe yaramayacak. Niye yarasın ya da? Bunu soruyor olabilirsin. Bunu hemen şöyle kısaca özetlemem gerekirse aynı şeyi 10 kere, 100 kere, 1000 kere tekrar ettiğimiz zaman bu okuldaki bir ders de olabilir. Örnek veriyorum biyoloji dersinde. Sadece yazı yazdığımız zaman bir şeyi anlamıyor olabiliriz. Belki eve gittiğimizde bunu tekrar etmemiz gerekiyor olabilir. Yabancı dilde böyle düşünmeliyiz. Bir şeyi şu beynimize tekrar yoluyla anca öğretebiliriz. İşte bu yüzden buradaki taktiğimiz ise şu oluyor. Aynı videoyu, aynı diziyi, aynı filmi 5 kere, 10 kere, 15 kere izlediğimiz zaman bu sefer oradaki konuşmaları, duygu durumlarını, yani bir şeye nasıl tepki verileceği dilden dile değişebilen bir şey, bunu biliyoruz, dinamik bir şey. Onları daha iyi anlamamıza sağlıyor. Ve böylelikle bunu sürekli bir tekrar içinde yaptığımızda aynı şeyi gerçekten 10 kere izlediğimiz zaman artık altyazıya ihtiyaç duymayacağız. Anlama zorunluluğundaymış gibi hissetmeyeceğiz. Çünkü zaten bunu otomatik olarak anlamaya başlayacağız. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her izleyişimizde istersek ana dilimiz olsun, istersek Türkçe bir şey izleyelim. Her izleyişimizde yeni bir şey keşfedeceğiz. Yeni bir şey öğreneceğiz. Bu belki hiç fark etmediğimiz bir kelime olabilir, bir sözcük, bir kalıp olabilir. Türkçede bile fark etmeden duyduğumuz, anladığımız ama gerçekten metni incelediğimiz zaman onun orada kullanıldığını gördüğümüz bir kalıp olabilir. Bunu fark etmeden anlıyor olabiliriz ama bunu belki ilk izleyişimizde fark etmeyeceğiz. Bunu 10. izleyişimizde artık yeni bir şey öğrendiğimizi göreceğiz. Çünkü bunu 10.'ya izliyoruz ve yapacak bir şey yok. Oradaki basic %80 konuşmayı zaten anlıyor olacağız. Artık geri kalan detaya ineceğiz. Ve detaya indiğimiz zaman asıl bize gelişim sağlayan şey o olacak. İşte bu yüzden bu taktiğin amacı, 10 kere izlemenin amacı burada yatıyor. Her izleyişimizde yeni bir şey öğreneceğiz ve akıcı bir şekilde artık konuşmaya başlayacağız. Peki ya bu taktiği nasıl yapacağız Burak? Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle Netflix'e gir veya herhangi bir dizi platformuna gir. Amazon Prime. Benim bilgi bu kadar. Dizi izlemiyorum. Neyse. Herhangi bir dizi platformuna girdim veya film platformu, hiç fark etmez. Oradan kendine ilgini çeken bir dizi seç veya film seç. Ben bu videoda film üzerinden gideceğim. Film konusu birazcık daha kesin sonuçlar veriyor en azından benim gözümde. Çünkü dizi birazcık daha sürekliliği olan bir şey ve o diziyi 10 kere bitirmek çok mümkün olmayabilir. Bir bölümüne uygulayabilirsiniz tabii ki ama 10. bölüme kadar sürekli 10 kere izlemek insanı yorar. Yani dil motivasyonumuzu kaybedebiliriz ki bu bizim istemediğimiz bir şey. Her neyse, konuyu dağıtmayalım. Filmden devam edelim. Ben örnek veriyorum, şu an Netflix'e girdim. En sevdiğim filmi ise 22 July diye bir film var. Belki duymuşsunuzdur. Şu an en sevdiğim film değil, evet. Ancak aklıma şu an gelen o. Bunu size bir örnek üzerinden anlatacağım. Kendi deneyimlerimi en sona bırakacağım. 22 July, yani 22 Temmuz adlı film, Norveç'teki bir saldırı hakkında yapılmış bir film. Ve 2018 yılında çekilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi filmin Norveççe olduğunu varsayalım. Ve ben Norveççe'de A2 seviyesindeyim. Bu taktiği nasıl uygulayacağım? Öncelikle ilk izleyişimi altyazılarla izliyorum. Bir ve ikinci izleyiş altyazılarla beraber olacak. Norveççe olacak, Türkçe olacak. Burada önce kelimelere odaklanacağız ama en genel olanlara. Diyaloglara, bakalım ne konuşuyorlar. Hani anlamaya çalışmayacağız. Burada birazcık daha alt yazıyı takip edip konteksti anlamaya çalışacağız. Diyalogları direkt bu şunu demiş, bu şunu şuradan işte şöyle dedi falan, oralara girmeyeceğiz. O ileride. Çünkü buradaki tek amacımız ilk 1-2 izlemede
hikayeyi anlamak, şemayı anlamak, ne anlatıldığını anlamak. Artık 3. izlemeden itibaren altyazıyı bir dil öğrenme amacı olarak kullanmaya başlamalıyız. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Norveççe bir kelime geçiyor, ben onu anlamıyorum. A2'yim, cümlenin yarısını anlıyorum, yarısını anlamıyorum. Belki öyle bir kontekst. Ancak orada anlamadığım ne varsa kenara not alıyorum. Yani gerçekten ne anlamıyorsam hani hepsini. Bu film belki 1,5-2 saatlik bir film ama hiç problem değil. Zaten amacımız burada akıcı bir şekilde dili öğrenmekse, en hızlı bir şekilde öğrenmekse bunu yapmak zorundayız. Böylelikle bunu 3 ve 4. izlemelere, belki 2 ve 3. izlemede de yapmaya başlayabiliriz. Çünkü ilk izleyişimizde hikayeyi anladık. 2'yi de buna dahil edersek 2 ve 3. izleyişimizde hikayeyi anladık, tamam, hiçbir sıkıntı yok. Bu sefer bilmediğimiz kelimelere not almaya başlıyoruz. Ve bunu da yaptık, tamam, hiçbir sıkıntı yok, yine ilerliyoruz. Yine belki yarım yamalak bir şeyler anladık. Hani Türkçe çeviriyle bir şey anlamıştık. Hikayeyi anlamıştık ama Norveççeyi pek anlayamamıştık. Şimdi hikayeyi bırakıyoruz. Artık dil öğrenmeye geçiyoruz. Şimdi 4. izlememizden itibaren ne yapıyoruz? Evet, altyazıyı bırakıyoruz. Altyazıyı bırakınca hiçbir şey anlamayacak mıyız? Aslında anlayacağız. Çünkü neden anlamayalım ki? Bu filmi 3 kere izlemişiz zaten. 3 kere izlemişiz, artık 4.'yi izliyoruz. Ve anlamamamız için bir sebep yok. 4. ve 5. izlememizde altyazıları bırakıp anlamaya çalışıyoruz. Buradaki asıl hedefimiz ise dinlememizi geliştirmek. Çünkü ortada bir altyazı yok. Ben burada bir yazı göremiyorum. Ama anlıyorum. Yani 3 kere izlemişim, anlamışım. 4.'de de ve 5.'de de anlamak zorundayım. Anlarım da muhtemelen. Çünkü neden anlamayayım ki? İşte o yüzden 4 ve 5. izlemelerde altyazıyı kapatıyoruz ve biz kendimiz diyalogları anlamaya çalışıyoruz. Tamam, bunu da yaptık. 4-5 de bitti. Gelelim 6. ve 7. izlemelerimize. 6. ve 7. izlemelerde artık şu meydana gelmiş olacak. 2 kere dinlemek için izledik. Bir kere sadece Türkçe veya belki Norveççe altyazıyla beraber hikayeyi anlamak için izledik. 2 kere kelimeleri not ettik. 2 izleyişimizde, yani yaklaşık 4 saat. Artık geriye ne kaldı? Konuşmak. Konuşmayı da şöyle halledeceğiz. Geldik 7. 6. ve 7. izleyişimize. Tam burada devreye giren şey ise karakterleri tekrar etmek. Gerçekten gölgeleme metodu demeyeyim tam olarak. Ancak onlar ne diyorsa, onlar nasıl yapıyorsa siz de aynı şekilde bunu yapmaya çalışın. Bir dizi oyuncusu da olsa, bir film oyuncusu da olsa, hani yanlış kelime de kullanmış olabilir. Belki cümleyi devrik kurmuş olabilir. Hiç problem yok. Sen direkt onu tekrar et. Yani ne diyorsa tekrar et. Çünkü burada bizim konuşmamızı geliştirecek olan bir şey var. Tekrar, tekrar, tekrar. Ve bence bir dili biliyorum diyebilmek için konuşabilmemiz gerekir. Mesajı iletebilmemiz gerekir. Hani konuşmak illa akıcı olmayabilir. Ancak dilin hedefi zaten burada, dil bir araçtır. Ve dilin araç olarak kullanılması şöyledir. Siz kendi mesajınızı buradan buraya iletirsiniz. Karşı taraf sizi anlar veya anlamaz. Ama ilettiğiniz zaman kendinizi bir şekilde ifade edersiniz. Hani siz yeter ki kontekste anlayın. Kontekste anlayın ve mesajınızı iletin. İşte o yüzden bizim son 2 adımımız çok önemli. Sadece dinleyip anlamaya çalışacağız ve sadece dinleyip onları konuşmasını tekrar etmeye çalışacağız. İşte önemli olan bu zaten. Ve o yüzden 4, 5, 6, 7. izleyişlerimiz bizim için çok önemli. Kelimeleri bir şekilde öğreniriz. Kelimeleri başka bir yerden, hani çok tasvip ettiğim bir yöntem değil ama oturup ezberleyebiliriz de, ki yapmayın bence. Kontekste göre öğrenin. Ama yine de onları bir şekilde öğrenebiliriz. Ama burada önemli olansa anlamak ve anladığımız şeylere cevap verebilmek. Mesajımızı iletebilmek. İşte bu yüzden 6. ve 7. adımlarımızda, 6. ve 7. izleyişlerimizde onları tekrar ediyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Diyaloğu belki 3 kere söyleyeceğiz, belki 5 kere, belki telaffuzumuz kötü ama o bizim artık en sonda telaffuzumuz gerçekten iyi bir noktaya gelmiş olacak. Tamam, şimdi bunları da yaptık. 1. adımı yaptık. Sadece hikayeyi anladık. 2. 3. adımı yaptık. Bilmediğimiz kelimeleri not aldık. Çevirdik, baktık neymiş, ne değilmiş. 4'te 5'te dinlemeye çalıştık. Diyalogları anladık. Altyazıyı kapataraktan. 6'da 7'de bu sefer onları tekrar ettik. Anladık ve onlara cevap verdik. Onların cevaplarını biz yine tekrar verdik. Şimdi ise her şeyi kapattık. Direkt izlemeye başlıyoruz. Hiçbir şey yok gibi, hiçbir şey olmamış gibi 8, 9, 10. 3 kere en baştan izleyeceğiz. Yani her şeyi kapattık, evet, her şeyi kapattık ve doğal bir şekilde izliyoruz. Sanki ilk izleyişimiz gibi oturduk şöyle, bu şekilde. Ben bunu hiç izlemedim. Bu dili de biliyorum, hiçbir sakınca yok. Evet, öyle mi olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş. Bu şekilde izleyeceğiz. Peki bu taktik bize ne kattı? Evet, bahsettiğimiz şekilde tüm adımları yaptık ve belki dili gerçekten iyi bir seviyeye getirdik. Sadece bir filmde. Ama bir de şu yönden bakalım. Beynimize bunu nasıl açıklayabiliriz?
Beynimiz bizim tekrar eden şeyleri hafızamızda tutar. Yani bir şeyi siz o gün öğrendiniz okulda, eve geldiniz ama çalışmadınız. Çalışmadığınız zaman o şeyin zaten %40'ı silinir. %40'ı silinir ve siz çalışmadığınız her gün %10 daha da gider. İşte o yüzden hani diyelim bir sınava girdiniz. Sınavda daha önceden bir şey soruldu ama aklınıza tam geliyor gelmiyor. Çok kırıntı bir şekilde hatırlama sebebiniz bu. Onu düzenli olarak çalışmamak. İşte bu yüzden bu bilgileri kalıcı hale getirmek için beynimizde bir tekrar mekanizması oluşturmamız lazım. Bu tekrar mekanizmasını da diziyi 10 kere izleyerek sağlıyoruz. Filmi 10 kere izleyerek sağlıyoruz. Ayrıca filmi izlerken gördüğümüz bizim sahneler, kullanılan materyaller, görseller, bunlar bizim görsel hafızamızı geliştiriyor. Ve belki kelimeyi öyle hatırlayamıyor olabiliriz. Yani aklımızda bu neydi, şu neydi diye düşünüyor olabiliriz. Ama belki de o sahnede kullanıldığı için hatırlayabiliriz de. Yani hep kötü olarak düşünmeyelim. Hatırlamadım, şu oldu değil. Belki de orada kullanıldığını gördün ve o yüzden hatırlıyorsun. Çünkü 10 kere izledin. Artık görsel hafızan senin bir şekilde çok aktif bir şekilde çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Ayrıca konuşma tonlarını, telaffuzunu, buradaki karakterlerin konuşmasına göre iyileştirebilirsin. Ve böylelikle yabancı dilde akıcı hale gelmiş olursun. Peki ya filmi nasıl seçmeliyiz? Yeni başlayan biriyseniz, gerçekten A2 seviyeniz varsa ve bu yolda ilerlemek istiyorsanız kısa ve diyaloglu filmleri seçmenizi tavsiye ederim. Bu animasyon filmleri olabilir ya da çocuk filmleri, çocuk dizileri olabilir. Hiçbir sakınca yok. Onlarla başlayarak daha çok diyalogların olduğu, daha kısa diyalogların olduğu ve basic seviye kelimelerin olduğu, temel seviye kelimelerin olduğu bir film, bir dizi seçebilirsiniz. Ve bunun hoşunuza gitmesi gerekiyor. Yani sırf kısa diyaloglu diye de zorla bir şeyi izleyemezsiniz. Çünkü 10 kere izleyeceksiniz. Bunu öyle düşünün. O yüzden sevdiğiniz bir şeyi seçmeye özen gösterin. Kısa olmasına özen gösterin. Yani diyaloglarının kısa olmasına özen gösterin. Çünkü film ne yazık ki her türlü minimum bir buçuk saat sürüyor. Belki 2 saat süren de var. İşte o yüzden seçiminizi siz kendinize göre ayarlarsınız. Altyazıları ise ilk başlarda izleyin. İlk başlarda kullanın. Ama sonlara doğru birazcık daha azaltın. Dediğim gibi 3-4 izlemeden sonra artık bir altyazıları bırakın. Kendiniz anlamaya çalışın. Çünkü 3.'yi izlemek az değil. 2 saatten hesaplarsak 6 saattir aynı şeyi izliyoruz. Sizi daha hızlı geliştirir. Ve sürekli altyazıya bağımlı kalmış olmayız. Çünkü günlük hayatta, gerçek hayatta altyazı yok. Ben bu yöntemi İtalyanca öğrenirken yapmıştım 2 yıl önce. Şu an aktif olarak İtalyanca'da pek iyi değilim çünkü uzun zamandır konuşmuyorum. Sebebi bu. Yani herhangi bir ihtiyacım olmadı. Burada kullanacağım bir arkadaş çevrem olmadı. O yüzden İtalyancayı çok aktif bir şekilde kullanmadım ve canlı tutmak istediğim kadar da bağlı olduğum bir dil değildi. Başlarda öyleydi ancak şu an değil. O yüzden şu anlık Fransızcaya daha çok yoğunlaşıyorum. Neyse, ben bu taktiği İtalyanca'da kullandım ve gerçekten işe yaradı. Çünkü bir diziyi, bir filmi 10 kere izlemek açıkçası birazcık sıkıcı olabiliyor, yalan yok. Ama sonunda kazanacağınız şeyleri düşündüğünüz zaman, kazanmanın hazzını düşündüğünüz zaman size gerçekten büyük bir zevk veriyor ve durmadan izliyorsunuz. Hani hiçbir zaman ben şu an sıkıldım bırakayım olmuyor. Tabii ki insanız, molaya ihtiyacımız oluyor ancak molasız bir şekilde bile izleyebildiğiniz zamanlar oluyor. Evet, videonun sonuna geldik. Bu taktik genelde çok fazla bilinen bir taktik değil. Ya bunu yapan çok fazla insan yok. Bu çünkü sizin yalnızca dil beceriniz değil, aynı zamanda sabrınızı geliştiriyor. Aynı zamanda sizin pratikliğinizi, dikkat dağınıklığınızı, yani hepsini bir araya getiren bir yöntem. Ve sonunda gerçekten büyük bir mükafatı var. O yüzden bu taktik yapmaya kesinlikle değer. Yapmanızı tavsiye ederim. Eğer hızlı bir şekilde dil edinmek istiyorsanız. O yüzden bu video böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer videomu beğendiysen kanalıma abone olabilirsin. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.